Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ünlü bir marka ait olan güzel bir çantanın bugün sizlerle çalışmasını paylaşacağım. Çantayı kağıt iple hazırladım. Farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Çok şık, güzel bir model oldu. Bakın şöyle sizlere de modeli yakından göstermek istiyorum. Yıldız modeli ve aralarda sık iğneden oluşan güzel bir model. Uzun bir dikdörtgen parça örüyoruz ve kenarlarına sık iğneden oluşan 2 tane yan parça örüyoruz. Onu daha sonra birleştirip ve ağız kısmına da sık iğne gidiyoruz ve ardından taba rengi deri kulpumuzu diktikten sonra çantamız bu şekilde tamamlanmış oldu. Harika bir model, yapmanızı tavsiye ediyorum ve buradaki yıldız modeli de çok çabuk, kolay biten güzel bir model. Bunu da belirtmek istiyorum. Çantanın içinde sizlere göstermek istiyorum. Çantanın içi de oldukça derin, kullanışlı, güzel bir çanta oldu. İçini astar yapıp orta kapanma yerine çıt çıt dikilebilir. Veya torba astarlar var. Onu da o şekilde de kullanabilirsiniz. Video içerisinde tüm detayları paylaştım. Çantanın ölçüleri ve ne kadar katip kullandığımın bilgisi videonun sonunda belirtiyorum. Bunu da belirtmek istedim. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz: kağıt ip kullanacağım ve bir de tığ numarası 3,5 mm bir tığ kullanacağız. Burada ilk önce çantamızı zincir çekerek işe başlayacağız. Burada zincirinizi belirlemeniz için sizlere önden bilgi vermek istiyorum. Yapacağımız model 3 ve katlar üzerinde oluşmakta. Çekeceğiniz zincir sayınız 3 ve katı üzerinde olacak. Artı 2 tane fazladan üzerine zincir çekmeniz gerekiyor. Ben burada 3'ün katı olan 120 tane zincir çekeceğim. Ve üzerine artı 2 tane zincirim olacak fazladan. Yani 122 tane zincirim olmuş olacak. Sizler de bu 120 tane zincirinizi üçer üçer arttırıp üçer üçer zincir sayınızı azaltabilirsiniz. Ve 3'ün katı olan zincir sayınızı çektiğiniz zaman 2 tane de fazladan zincir çekmeniz gerekiyor. 2 tane zincir çekmeyi unutmayın. Şimdi burada ben ipimi aldım. İlk burada kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. İlk önce 3'ün katı olan 120 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincirimi çekip geliyorum. Zincirimi burada çektim ve üzerine 2 tane daha zincir çekeceğim. 1 ve 2. Toplamda burada 122 tane zincirim oldu. Uzun bir zincir çekmiş olduk. Yaklaşık 80 santim uzunluğunda. Şimdi burada 122 tane zincirim oldu. Hemen yanındaki zincir boşluğuna batıp buraya battım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ilk sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir sonraki zincir boşluğuna batıp ilmeğimi çıkarttım. İkisini bir ördüm. Bu sırada her bir zincir boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sık iğne yapacağız. Zincirlere birer tane sık iğne yapalım ve burada sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son zincir boşluğuna da battım ve son sık iğnemi yapmış oldum. Uzun bir sık iğne yapmış olduk. Toplamda burada 121 tane sık iğnemiz oldu. 121 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Yani 120 3'ün katı artı bir tane de fazladan sık iğnemiz olmuş olacak. Buna göre ayarlayabilirsiniz. 3'ün katı şekilde sık iğneniz ve artı bir tane daha fazladan sık iğne olması gerekiyor. Ya da zincir olarak da 3'ün katı zincir artı 2 tane
şekilde fazladan çekip zincirinizi o şekilde de belirleyebilirsiniz. Şimdi ilk sıramı tamamladım. İkinci sıra için ilmeğimi biraz uzattım ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi burada uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluğa battım. İlmeğimi çıkarttım. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ilk sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki sık iğne boşluğuna batıp tekrar bir sık iğne. Bu sırada her sık iğne boşluklarına birer defa batıp bu şekilde sık iğne yapacağız. Birer tane sık iğne boşluklarına batıp tekrar sık iğne yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son zincir boşluğuna da batıp buraya 121. sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım ama bu yaptığım uzun sık iğnenin de sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Bakın tam uzunluk 73 santim. 73 santim uzunluğunda. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. İkinci sırayı sık iğnesini tamamladım. Şimdi ilmeğimi uzattım ve tekrar örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi tekrar yine sık iğne sırasını yapacağız. İlmeği uzattığımız yerin hemen dip noktasındaki boşluktan itibaren birer tane tekrar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Her boşluğun içine sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi biz 3. sıradayız. Sıra sonuna geldiğimiz zaman yine son buradaki sık iğne boşluğuna 121. sık iğne yaptıktan sonra tekrar ilmeği uzatıp tekrar yine örgümüzün arkasını çevirip bir sıra daha yine sık iğne gideceğiz. Bu şekilde toplamda biz şimdi 3. sıradayız. Toplamda 4 sıra olacak şekilde sık iğne sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. 4 sıra bu şekilde bitirdim sıramı. Şimdi model sırasını yapacağız. Yıldız modelini uygulayacağım. Burada 4 sıra sık iğne gittikten sonra kenarda bir tane zincir çektim ve örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk burada model yapmaya başlayacağım. Bir zincir çekmiştim. İlmeğimi uzattım. Burada tığın üzerine ipimi dolamayacağım. Buna dikkat edelim. Şimdi bu bir zincirin yani ilk boşluğun içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Bakın ilmeğimi uzatıyorum. Tığımda 2 tane uzun ilmek var. Bunların ikisini tek seferde çıkarttım. Ve üzerine bir tane zincir çektim. İlk birinci fıstıkta diyebiliriz. İlk fıstığı yaptık. Şimdi tekrar ilmeğimi uzattım. Bakın şimdi bu zincir çektiğimiz noktaya batacağım. Tam zincirin içine batıyorum. Burada tığın üzerine ipimi dolamadım. İlmeğimi çıkarttım. Bakın tığımda 2 tane uzun ilmek var. Bunu tığımda bekletiyorum. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi ilk yaptığım fıstığın dibindeki aynı noktaya batacağım. Şimdi 2 tane bu şekilde fıstık yaptık ve ilk yaptığım fıstığın yine aynı noktaya batıp ilmeğimi çıkartıp ve ilmeğimi uzattım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bakın burada şöyle saydığım zaman 2 tane uzun tığımda var. 2 tane tekrar 4. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yanındaki boşluktan itibaren saydığım zaman 1, 2 tane sık iğne atladım ve 3. sık iğnenin içine batıp ilmeğimi uzattım. Tığımda saydığım zaman 2, 4, 5 ve 6 tane ilmek var. Şimdi bunların hepsini tek seferde çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde yıldız modelini oluşturmuş oldum.
Şimdi devam ediyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bu zincirin içine bakın tam orta noktaya batıp ilmeğimi uzattım. Tığımda uzun 2 tane ilmek var. Tığın üzerine ipimi doluyorum. Şimdi bakın son yaptığım fıstığın dibindeki aynı noktaya batıyorum. Tekrar battım. İlmeğimi uzattım. Bakın tığımda 4 tane ilmeğim var. Bunları tığda bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yanına itibaren sayıyorum. 1, 2 tane sık iğne atladım ve 3. sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Bakın ilmeğimi uzatıyorum. Ve tığımda 2, 4, 6 tane ilmek var. Bunların hepsini tek seferde çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Bu şekilde tekrar yine bir üçlü yıldız oluşturmuş oldum. Şimdi burada tekrar devam ediyorum. İlmeğimi uzattım. İlk zincirin içine batıyorum. Tam bakın birleştirdiğimiz buradaki boşluğa battım. İlmeğimi çıkartıp ilmeğimi uzattım. Hep ilmek boylarınızın aynı olmasına dikkat edelim. O zaman yıldızlarınız daha düzgün olur. Şimdi 2 tane tığımda uzun ilmek var. Bunu tığda bekletiyorum. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi son yaptığım bakın buradaki fıstığın dibindeki aynı boşluğa batıp ilmeğimi uzattım. Tığımda 4 ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bunların hepsini bekletiyorum. Yanına itibaren sayıyorum. 1, 2 tane sık iğne atlıyorum ve 3. sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttım ve ilmeğimi uzatıyorum. Bu tığımda 2, 4, 6 tane ilmek var ve bunların hepsini tek seferde çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde tekrar oluşturdum. Yine tekrar ilmeğimi uzattım ve buradaki zincir çektiğim boşluğun içine batıp ilmeğimi uzattım. Tığın üzerine ipimi doladım. Son yaptığım buradaki fıstığın dibine aynı noktaya batıp ilmeğimi uzattım. Tığda 4 ilmek var. Tekrar tığın üzerine ipimi doluyorum. Hemen bakın son battığım nokta burası. Yanına itibaren sayıyorum. 1, 2 tane sık iğne atlıyorum ve 3. sık iğnenin içine batıp ilmeğimi uzattım. Tığımda 4, 6 tane ilmek var. Bunların hepsini tek seferde çıkartıp ve üzerine de bir tane zincir çektim. Bu şekilde aynı bu yaptığımız işlemi tekrar edip ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son yıldızın üçlü noktası kaldı. Şimdi burada tekrar bakın burada bir zincir çektik. Buradaki 3 tane fıstığı birleştirmiştik. Şimdi tekrar ilmeği uzattım ve ilk önce hemen buradaki bir zincir çektiğim boşluğa batıp tam orta noktaya batıyorum. İlmeği uzattım. Tığımda 2 tane uzun ilmek var. Bunu tığda bekletiyorum. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi son yaptığım fıstığın dip noktasına batıp ilmeği uzattım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yan itibaren sayıyorum. 1, 2 tane sık iğne atladım. Ve 3. sık iğne yani son sık iğnenin içine batıp ilmeği uzattım. Tığımda 6 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkartıp ve bir tane üzerine zincir çektim. Bakın bu şekilde bu sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi yıldızın yarısını yaptık. Yarısını da diğer sırada tamamlayacağız. Bakın görünüşü bu şekilde. Şimdi bir sonraki sıra için örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi burada ilk yıldıza başlarken aynı şekilde burada da aynısını yapacağız. Aynı şekilde başlayacağız. Şimdi ilmeğimi uzattım. Şimdi bir zincirin dibindeki bakın buradaki boşluğa batıp ilmeğimi uzattım. Tığımda 2 tane uzun ilmek var. Bunların ikisini bir çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Tekrar ilmeğimi uzattım. Buradaki zincirin içine batacağım. İlmeğimi uzattım. Tığımda 2 tane uzun ilmek var. Bunu tığda bekletiyorum. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi bu ilk yaptığım fıstığın dibindeki aynı noktaya batıyorum.
ilmeğimi uzattım. Tığımda 4 ilmeğim var. Bunu tığda bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bir kere daha batacağız. Bir sonraki bakın fıstıkları yaptıktan sonra bizim buradaki boşluğa batacağım. Hemen bir fıstık atlıyorum. Buradaki bir zincir çektiğimiz noktaya, buradaki boşluğa batıp ilmeği uzattım. Tığımda 6 tane ilmek var ve bunların hepsini tek seferde çıkartıp üzerine de bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde hem köşeyi oluşturduk hem de yıldızın 3 ayağını yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Tekrar bir zincirden sonra ilmeği uzattım. İlk önce zincirin dibine batıyorum. Tekrar ilmeği uzattım. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi ilk önce bakın son yaptığım fıstığın dibindeki boşluk. Bakın şu ortadaki büyük boşluk oluyor. Son yaptığım fıstığın dibindeki boşluğa battım. Bakın tığımda 4 ilmek var. 6 tane olması gerekiyor. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bir sonraki boşluk bizim bir fıstık atlıyorum. Bakın fıstıkları birleştirdim. Bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Bakın buradaki nokta. Fıstığı atlıyorum. Fıstıkları birleştirdiğimiz bir zincir çektim boşluğa. Bu noktaya batıp ilmeği uzattım. Tığımda 6 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkartıp ve bir tane zincir çektim. Tekrar ilmeğimi uzattım. Zincirin dibindeki boşluğa batıp ilmeği uzattım. Tığımda 2 tane uzun ilmek var. Bunu tığda bekletiyorum. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın burada son yaptığım fıstığın dibindeki yani yıldız oluşturduğum, bakın burada büyük boşluk var. Bir zincir çektiğimiz büyük boşluğun içine batacağım. Tığın üzerine ipimi doladım ve buradaki boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıp ilmeğimi uzattım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bir kere daha batacağım. Bakın bir sonraki boşluk bizim, bakın yıldızı oluşturduğum bir zincir çektiğim nokta, bakın burası. Buradaki boşluğa batıp ilmeğimi uzattım. Tığımda 6 tane ilmek var. Bunların hepsini tek seferde çıkartıp ve bir tane üzerine zincir çektim. Tekrar ilmeği uzattım. Önce zincirin içine batıyorum. Daha sonra son yaptığım fıstığın yani buradaki geniş boşluk bir zincirlik boşluğa batıp tekrar tığın üzerine ipimi doladım ve üçüncü buradaki hemen yanındaki fıstık atlıyorum. Buradaki büyük geniş boşluk bir zincir çektim, boşluğa batıp ilmeği uzattım. Tığımda 6 tane ilmek var ve hepsini çıkartıp üzerine bir zincir çektim. Bakın bu şekilde yıldızları oluşturmaya devam edeceğim. Bu şekilde yıldızlarımızı oluşturalım. İlk önce zincirin dibine batıyoruz. Daha sonra tığın üzerine dolayıp ikinci batışımız, bakın buradaki son yaptığım fıstığın dibine batıyorum. Buradaki geniş boşluk. Daha sonra tekrar tığın üzerine ipimizi dolayıp ve üçüncü batışım benim. Bakın şuradaki yıldızı oluşturduğum tam orta boşluğa buraya batıp tığdaki tüm ilmekleri 6 ilmeği çıkartıp üzerine de bir zincir çekeceğiz. Bu şekilde bu sıranın tekrarında aynı şekilde yapacağız ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Yıldızlarımı tamamlamak üzereyim. Şimdi en son bakın buradaki boşluğa battım. Üzerine bir zincir çektim. Yani 3 tane yıldızın ayağını toplamış olduk. Bir zincir çektik. Şimdi tekrar ilmeği uzattım. İlk önce zincirin dibine batıyorum. Tığın üzerine ipimi dolayıp sonra son yaptığım fıstığın dibine battım. Yani büyük geniş boşluğa batıyoruz. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım ve şimdi bizim bakın ilk sıranın başında yaptığımız ilk fıstık yaptık. Üzerine bir zincir çektik.
Sonra tekrar üzerine bir fıstık yapmıştık. İlk yaptığım fıstığın üzerine bir zincir çektiğimiz noktaya batıp ilmeğimi çıkarttım ve tığımda 6 tane ilmek var ve bunların hepsini tek seferde çıkartıp ve bir tane zincir çektim ve bu şekilde bu sırayı da tamamlamış oldum. Sıramızı tamamladık. Şimdi yeni sıraya geçeceğiz. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi bu sırada yine sık iğne sırasını yapacağız. Bir zincir çektiğim yerin dibindeki boşluğa buraya batıp ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi yanında bir fıstık var. Fıstığın tam ara boşluğuna batacağım. Bakın ara noktaya batacağım. Üzerinde 2 tane ipimiz var. Altta da 1, 2, 3 tane ipimiz var. Tam ikisini birlikte alıyorum. Bakın ikisi üstte duruyor. Ara boşluğa battım. 1, aynı noktaya ve 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi yıldızın büyük geniş boşluğa geldim. Buraya bir tane sık iğne, tekrar burada fıstığa geldim. Bakın tam üzerinde 2 tane ipimiz ayrı bir şekilde üstte duruyor. Tam ara boşluğa batacağım. Altta da 3 tane ipimiz altta kalacak. Tam bu ara boşluğa batıp buraya 2 tane tekrar sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Tekrar yıldızın geniş boşluğa geldim. Buraya bir sık iğne. Tekrar fıstığa geldim. Yine tam ara noktaya batıp 1, 2 sık iğne. Tekrar yıldızın orta boşluğa geldim. Buraya bir tane. Tekrar fıstığa geldim. Arasına batıp 1 ve 2. Tekrar büyük geniş boşluk. Bir tane. Hemen yanındaki fıstık. Bakın tam kendini belli ediyor. Alttaki 3 tane altta duruyor. 2 tanesi de üstte duruyor. Tam ikisi üstte duracak şekilde ara boşluğa batıp 1 ve 2. Bu şekilde sık iğne yaptım. Şimdi büyük geniş boşluk. Bir tane şekilde ilerleyeceğiz. Sık iğnelerimizi burada gösterdiğim gibi devam edelim. Aynı şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son fıstığın içine buraya 1, 2 tane sık iğne ve şimdi bir önceki sıranın ilk yaptığımız fıstığın üzerinde bir tane, bakın burada bir boşluk var. Buradaki boşluğun içine batıp ve son sık iğnemi bu şekilde oluşturmuş oldum. Benim burada bu sırada toplamda 121 tane sık iğnem olmuş oldu. Biz modeli başlarken de 121 tane sık iğne ile başlamıştık. Yine aynı şekilde sık iğne sayılarımızın aynı olması gerekiyor. Daha sonra yıldız modelini kurabilmemiz için yine aynı sayıyla devam edeceğiz. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. İlmeğimi uzattım ve tekrar örgümün arkasına çevirdim. Şimdi sık iğnenin ikinci sırasını yapacağım. İlk burada uzattığım ilmeğin dibindeki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yaptım. Her sık iğne boşluklarına birer defa batıp bu şekilde sık iğnemizi yapacağız. Aynı buradaki yaptığımızın aynısını burada da aynısını yapacağız. En son sık iğnenin içine 121. Sık iğnemizi yaptıktan sonra tekrar ilmeği uzatıp ve örgümüzün diğer tarafını çevirip bu şekilde ileri geri 4 sıra olacak şekilde sık iğnemizi tamamlayalım. Sıramı tamamladım. 4 sıra sık iğnemi bitirdim. Şimdi yıldız modeli sırasını yapacağız. Yine ben buranın sizlere başlangıcını paylaşacağım. Buradaki yaptığımızın aynısını şimdi yıldız modelini buraya yapacağız. Burada 4 sırayı tamamladıktan sonra kenarda bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevireceğim. Şimdi ilk önce ilmeği uzatıyorum ve hemen bakın zincirin dibindeki ilk boşluğa batıp ilmeği çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm.
Şimdi üzerine bunun bir tane zincir çektim. Tekrar ilmeği uzattım. Şimdi bu zincirin içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Bakın tığımda 2 tane uzun ilmek var. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi ilk yaptığım fıstığın dibindeki aynı boşluğa batıp ilmeği uzattım. Tığımda 4 ilmeğim var. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi yanından itibaren sayıyorum. 1, 2 tane sık iğne atladım ve 3. sık iğnenin içine batıp ilmeğimi uzattım. Tığımda 6 tane ilmek var. Bunların hepsini tek seferde çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Bakın hem kenar oluşturduk hem de burada yıldızın yarısını, üçünü oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar ilmeği uzattım. İlk önce zincirin dibine batıyorum. Daha sonra tığın üzerine ipimi doladım. Son yaptığım fıstığın dibine batıp ilmeği uzattım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. 2 tane sık iğne atladım ve 3. boşluğa batıp ilmeğimi uzattım ve tığımda 6 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde yıldızımızı oluşturmaya devam edeceğiz. 2 tane atlıyorum ve 3. boşluğa battım. Tığımda 6 ilmek var. Hepsini tek seferde çıkarttım ve bir tane zincir çektim. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. İlk önce ilmeği uzattım ve buradaki zincirin dibindeki boşluğa ilk battım. Tığın üzerine ipimi doladım. İkinci batışım buradaki yaptığım fıstığın dibine batıyorum. Tekrar ilmeğimi uzattıktan sonra tığın üzerine ipimi doladım. 1, 2 tane boşluk ve son sık iğnenin içine batıp ilmeğimi uzattım. Tığımda 6 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkartıp ve bir tane zincir çektim. Şimdi burada ilmeğimi uzatıyorum ve örgümün arkasını çevirdim. Yıldızın diğer yarısını yapacağız şimdi. Uzattığım ilmeği, yani bakın şuradaki dibindeki boşluğa batıp tığımda 2 tane ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Üzerine bir tane zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım ve buradaki zincirin içine batıp ilmeğimi uzattım. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi ilk yaptığım fıstığın dibindeki boşluğa batıp ilmeğimi uzattım. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bir sonraki boşluk bizim yıldızın buradaki boşluğa batacağım. Tığımda 6 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkarttım ve bir tane zincir çektim. Bakın sıra başında hem kenar oluşturduk hem de yıldızın 3 tane ayağını oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar devam edeceğiz. Bakın hep bu sırada yıldızın, bakın aradaki büyük boşluklara batacağız. Hep buradaki yıldızın ortasındaki büyük boşluklara batacağım. Şimdi tekrar ilmeği uzattım. Önce dibine batıyorum. Sonra bu son yaptığım fıstığın dibine batıyorum. Yani büyük geniş boşluk. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım ve 3. batışım benim bir sonraki yıldızın buradaki büyük boşluğa batıyorum. Tığımda 6 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkartıp bir tane de zincir çektim. Şimdi tekrar ilmeği uzattım. Önce dibine batıyorum. İlmeğimi uzattım. Tığın üzerine ipimi doladım. İkinci batışım benim, bakın buradaki son yaptığım fıstığın dibindeki yıldızın orta büyük boşluğuna battım. Ve tığın üzerine ipimi doladım. Ve bir sonraki batışım benim, bakın diğer yıldızın ortadaki büyük geniş boşluğa buraya batıp 6 ilmeğin hepsini çıkarttım. Bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. İlmeğimi uzattım ve son yıldızda oluşturacağım. 2 ve son batışım, bakın bizim bir önceki sıranın
Bir burada fıstık yaptık. Üzerinde bir tane zincir çektik. Buradaki zincirin içine batıp ilmeğimi çıkarttım ve 6 ilmeğin hepsini topladım ve bir tane zincir çektim ve bu şekilde bu sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi tekrar sık iğne sırasını yapacağız. Sık iğne sırası için örgümün arkasını çevireceğim. Şimdi burada ilk önce ilmeğimi hafif uzatıyorum ve ilk boşluğa, dibindeki boşluğa battım. Sık iğne yaptım. Şimdi fıstık yerine geldim. Burada tekrar arasına batıp 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. İlk başta yaptığımla birlikte 3 tane oldu. Şimdi bu aradaki geniş boşluğa batacağım. Ve tekrar bakın buradaki fıstık yerine geldim. Buraya tekrar 2 tane sık iğne. 1 ve 2. Tekrar yıldızın ortadaki geniş boşluğa buraya 1 tane. Tekrar fıstık yerine geldim. Buraya 2 tane. 1 ve 2. Tekrar yıldızın geniş boşluğa buraya 1 tane şekilde. Tekrar fıstığa 2 tane. Geniş boşluğa 1 tane. 2 1 2 1 şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Kenarda bakın son bir tane fıstık kaldı. Buraya 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Bakın şimdi bizim bir önceki sıranın kenarda duran bir tane burada fıstık var. Onun üzerine de bir tane zincir var. Son sık iğnemizde buradaki fıstığın üzerindeki zincirin içine batıp son sık iğnemi bu noktaya battım. Buraya batmayı unutmayalım. Bu şekilde benim bu sırada 121 tane sık iğnem oldu. Sizler hangi sayıda sık iğne başladıysanız aynı şekilde sık iğne sayınızın aynı olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde tekrar yine 4 sıra buradaki gibi sık iğne yapacağız. Daha ardından buradaki yıldız modelini oluşturacağız. Hep sıramız aynı tekrarından oluşmakta. Bu şekilde parçamızı büyütelim. En son sizlere ne kadar ördüğümün bilgisini paylaşacağım. Ben parçamı yeteri kadar büyüttüm. Şimdi sizlere kaç tane model yaptığımın bilgisini paylaşacağım ve ölçüsünü de vermek istiyorum. Burada yıldız modelinden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak şekilde yıldız modeli uyguladım. Ve sık iğne sırası da bakın sık iğne bizim 4 sıradan oluşuyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de sık iğne yaptım. Yani yıldız modelinden sonra da yine 4 sıra sık iğne ile bitirmiş oldum. Bu şekilde burayı yaptım. Şimdi sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Parçamızın eni 39 santim ve bir de parçanın bir de uzunluğunu da vermek istiyorum. Tam bu şekli 70 santim yapıyor uzunluk. Şimdi bu şekilde parçayı bitirdikten sonra ben burada buharlı ütü yaptım. Bunu da belirtmek istiyorum parçamıza. Şimdi körük kısmını yapacağız. Ben bir tanesini hazırladım. Şimdi diğer tarafı da sizlerle birlikte hazırlayacağız. Körük kısmında çantanın orijinalinde derinlik 11 santim görünüyordu. 11 santim için ben burada 19 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. Burada ipimi aldım. İlk burada birincisini kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. 19 tane sık iğne için toplamda 20 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincirimi çekip geliyorum. 20 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki zincir boşluğuna batıp buraya ilk sık iğnemi yaptım. Bir sonraki zincir boşluğuna battım. İkinci sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her bir zincir boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son kenarda bir tane burada sık iğnem kaldı ve toplamda bu şekilde 19 tane
sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bir üst sıra için kenarda burada zincir çekmiyorum. Daha düzgün bir kenar olması için ilmeğimi hafif uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. İlk önce şimdi burada uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluktan itibaren tekrar her sık iğne boşluğuna birer defa batıp sık iğnemizi yaparak ilerleyeceğiz. Sık iğnemizi yapalım, sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi kenarda tekrar ilmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce tekrar uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluktan itibaren her sık iğne boşluğuna birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Ve bu şekilde sıra sonuna geldiğimiz zaman yine 19 tane sık iğnemiz olacak. Yine tekrar ilmek uzatıp örgümüzün diğer tarafını çevirip ilk uzattığımız ilmeğin dip noktasına itibaren tekrar bu şekilde ileri geri sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi ben sizlere kaç sıra gittiğimin bilgisini paylaşacağım. Ben körük kısmının bir tanesini hazırlamıştım. Bakın şu şekilde ayarlamasını sizlerle paylaşacağım. Biz burada 19 tane sık iğne ile başladım ve 51 sıra ördüm. 51 sırayı da şu şekilde ayarlamasını yaptım. Bizim uzun dikdörtgen parçayı yaparken biz 121 tane burada sık iğne yapmıştık. Şimdi 121 tane sık iğneyi bakın şöyle ölçtüğüm zaman ben burada 51 sıra ördüm. Körük kısmını bakın şöyle birleştirdiğimiz zaman kenardan itibaren bakın şu şekilde oluyor. Ve şimdi tabana doğru dönüyorum. Şurası bizim taban kısmı olacak. Bakın bu şekilde. Burası bizim 19 tane sık iğne çantanın taban kısmı, derinlik kısmını oluşturacak. Burası bizim ön ve çantanın arka kısmını oluşturacak. Çantanın ön ve arka kısmı aynı sayıda olduğu için şimdi biz burada 51 sıra olarak ayırdım. Şunu da şu şekilde yaptık. 121 tane sık iğneden buradaki bizim taban kısmı için ayırdığım 19 tane sık iğneyi çıkartıyorum. Toplamda 102 tane sık iğne ediyor. 102 tane sık iğnenin 51 sırası çantanın ön kısmını oluşturacak. 51 sırası da diğer çantanın arka kısmını oluşturmuş olacak. Bu şekilde ikiye bölmüş oldum. Yani hep ilmek sayımız aynı olduğu için bu şekilde ayarlama yaptım. Sizler de burada kaç tane sayıyla başlarsanız, örneğin 17 sık iğne ile başlarsanız 121'den 17'yi çıkartıp ondan sonra kalan sayıyı da ikiye böldüğünüz zaman o şekilde çantanın ön ve arka kısmını oluşturacak ilmek sayı olarak belirleyebilirsiniz. Bu şekilde 51 sıra olarak ben bu kısmı ayarlamış oldum. 121'den buradaki 19 tane sık iğneyi çıkarttım. 102 tane ilmek oluyor. 102 ilmek de ikiye böldüğüm zaman 51 sıra burada sık iğne bulmuş oluyorum. Şimdi bu şekilde ayarlamamı yaptım. Birebir aynı yaparsak sizler de benim aynı şekilde bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi diğer parçamı da ben ikinci parçayı da 51 sıra olacak şekilde ileri geri parçamı büyütüp geliyorum. Ben yan parçaları bitirdim. Biz burada 19 tane sık iğne ile başladık ve 51 sıra ördüm. En son bir zincir çekip ipimi koparttım. Şimdi burada sizlere aynı zamanda ölçüsünü de vermek istiyorum. Parçanın eni 10,5-11 santim ve yükseklikte 32 santimde yüksekliği var. Şimdi bu yaptığımız parçayı çantamıza birleştireceğiz. Ördüğüm dikdörtgen parçayı ben ikiye katladım. Ben burada çantanın düz tarafını ayarladım. Sizler burada istediğiniz tarafı çantanın düz veya ters tarafı yapabilirsiniz. Çünkü ileri geri ördüğümüz için hiç fark etmiyor. Yıldız modelinde hangi taraf daha düzgün duruyorsa o tarafı çantanın düz tarafı yapabilirsiniz. Parçayı başladığımız bakın zincirli kısım benim burada. Buranın ilk yaptığım sık iğnenin düz tarafını çantanın düzü yaptım ben. Yani ters tarafı içte kaldı.
düz tarafı da bize bakacak şu şekilde, bu şekilde koydum. İkiye katlamış oldum. Ters tarafı içte kaldı. Şimdi ördüğümüz parçanın ben bir tanesini alıyorum. Burada da yine aynı şekilde başladığımız nokta burası, ilk yaptığım sık iğnenin düz tarafını parçanın düz tarafı yapacağım. Yani başladığım ip sol tarafta kaldı. Şimdi buradan çantanın ikiye katladığım yerin burada ilk önce sol taraftan başlayacağım. Parçayı birleştireceğim. Daha sonra da sağ tarafın birleştirmesini yapacağız. Şimdi ilk önce parçayı koydum. Şimdi burada parçayı koyarken bakın bizim düz tarafı bize bakacak şekilde koyduğumuz için bu yan parçayı da parçanın da başladığım nokta bakın alt kısımda kalıyor. Düz tarafı bu şekilde. Şimdi tersini çeviriyorum parçayı. Burada yine aynı şekilde istediğiniz tarafı düz veya ters yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi tersini bu şekilde koydum. Bize bakacak şekilde koydum. Dikdörtgen parçanın da altına bu şekilde koydum. Şimdi buradan başlayacağım birleştirme yapmaya, devam edip diğer tarafa kadar birleştirmesini yapacağız. Şimdi ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. İpimi burada aldım. İlk burada ipimi kilit yapacağım ve örerken de kısa iplerimi içeride bırakacağım. Şimdi bu yan körük kısmını dikdörtgen parçanın altına bu şekilde koydum. Şimdi bu kenardan başlayacağım. Şimdi bizim burada ilmek sayılarımız sayılı olduğu için karşılıklı boşluklara batacağız. Aynı boşluğa batmayacağız. Şimdi ilk önce sık iğneye batacağım ve yan parçanın da bakın son buradaki kenarda duran sık iğnenin içine battım. Buradan ilmek çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmek oldu. Şimdi ikisini bir ördüm. İlk sık iğnemi bu şekilde yaptım. Şimdi örerken kısa iplerimi de içeride bırakacağım. Şimdi hemen yanındaki sık iğne boşluğuna geçiyorum. Dediğim gibi aynı noktaya batmıyoruz. Çünkü ilmek sayılarımız hep aynı. Şimdi yan parçada da hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Ve buraya batıp şimdi tekrar ilmek çıkarttım. Ve tekrar sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki yanındaki sık iğne boşluğuna geçtim. Bakın kısa iplerimi tığın üzerine alıyorum. Ve hemen bakın yan parçada battığım noktaya batmıyorum. Hemen yanındaki boşluğa batacağım. Bakın bizim burada yan parçada her sık iğnenin kenarında bir boşluk var. Her sık iğne sırasının kenarındaki boşluklara batacağız. Bu şekilde battım ve tekrar sık iğne yaptım. Bir sonraki sık iğnenin içine batıyorum ve yan parçada battığım yerin aynı noktaya batmıyorum. Hemen bir yanındaki boşluğa geçiyorum. Tekrar ilmek çıkarttım ve sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçtim. Kısa ipimi tığın üzerine aldım ve yan parçada battığım noktanın hemen yanındaki kenarında duran boşluğa battım. İlmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Bu şekilde karşılıklı battığım yerin aynı noktaya batmıyorum. Hemen bir yanındaki boşluğa geçtim ve tekrar sık iğne yaptım. Bu şekilde karşılıklı boşluklara batacağız. İlmek sayılarımız aynı olduğu için aynı noktaya batmayacağız. Battığımız yerin hemen yanındaki boşluğa batacağız. Bu şekilde devam edip sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım
Ve buradaki bizim yan parçanın köşe kısmına kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Burayı sık iğnesine gittim. Şimdi tabanın tam köşesine geldim. Bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şimdi sırası gelen, bakın hemen yanındaki boşluğa battım ve yan parçanın da tam köşe noktasına, köşedeki boşluğa batıp şimdi tekrar sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki yanındaki boşluğa geçtim ve yan parçanın da hemen bakın bir sonraki boşluğa batacağım. Köşeye battım. Hemen diğer yanındaki boşluğa geçiyorum. Sırası gelen boşluğa batıyorum. Aynı noktaya batmıyorum. Hemen köşeye battığım yerin yanındaki boşluğa batıp tekrar sık iğne. Şimdi tabana doğru dönmüş oluyorum. Hemen yanındaki boşluk ve tabanın da battığım yerin hemen yanındaki boşluğa battım. Tekrar sık iğne. Bir sonraki yanındaki boşluk ve yan parçanın da battığım yerin hemen yanındaki boşluğa battım. Tekrar sık iğne. Bu şekilde karşılıklı batalım. Yine köşeye kadar gelelim. Tekrar tabanın diğer köşesine geldim. Bakın birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi tam parçada, büyük parçanın battığım yerin hemen yanındaki boşluğa battım. Şimdi yan parçada tam köşedeki boşluğa batacağım. Bakın tam köşedeki boşluğa battım. Şimdi tekrar buraya sık iğne yaptım. Şimdi dikdörtgen parçadaki sırası gelen boşluğa battım. Şimdi bakın tekrar buradan yukarı doğru çıkacağım. Şimdi köşeden sonra hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Aynı köşeye tekrar batmıyorum. Yanındaki boşluğa battım ve kısa ipimi de tığın üzerine alıp örerken içeride kalmış olacak. Tekrar sık iğne. Şimdi hemen yanındaki boşluğa battım ve yan parçada kaldığım yerin hemen yanındaki boşluğa battım. Battım noktaya batmıyorum. Hemen bir sonraki yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar sık iğne. Bu şekilde karşılıklı boşluklara batacağım. Hemen bir yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar sık iğne. Bu şekilde devam edelim. Karşılıklı birer tane sık iğne yapacağız. Ve tekrar bakın çantanın alt kısmına kadar sık iğnemizi yapalım. Ben parçamın sonuna kadar geldim. Bakın bu şekilde taban kısmını da birleştirmesini yapmış olduk. Ve alt kısmına kadar parçamın birleştirmesini yaptım. Son sık iğne de karşılıklı burada batıp sık iğne yaptım. Şimdi burada ipimi kopartacağım. Bir zincir çektim ve bu noktada ipimi kopartacağım. Biraz ip bıraktım. Daha sonra içeride gizlemek için. Şimdi burada ipimi çıkarttım ve bu kısmın parçanın bir tanesinin birleştirmesini yapmış olduk. Şimdi diğer tarafı birleştirmesini paylaşacağım. Şimdi burada ikinci parçayı birleştireceğiz. Bir ilk parçayı birleştirirken parçanın sol kenardan başlamıştık. Bakın buradan başladık. Sık iğne yapmaya ve çantanın diğer tarafının bu tarafa kadar birleştirmesini yaptık ve birleştirdiğim kısım sağ tarafta kalmış oldu. Şimdi tekrar yine diğer yan parçayı da birleştirmek için şimdi diğer parçayı aldım. Bizim yine parçanın bakın düz tarafı başladığım nokta sol kenarda kaldı. Şimdi bunun burası bizim düz tarafı olacak. Sol kenarda kalan ip bizim parçanın düz tarafı olmuş olacak. Bu yüzden ters tarafını çevirdim. Yani sağ tarafta kalmış oldu. Şimdi ters tarafını parçanın bu dikdörtgen parçanın altına koydum. Şimdi tekrar buradan sol kenardan tekrar birleştirme başlayacağım. İpimi burada aldım. Burada sizlere başlangıcı paylaşacağım. İlk burada kilit yaptım. Şimdi buradaki ters tarafı bu şekilde dikdörtgen parçanın altına koydum. Yan parçamı. Şimdi ilk
kenardan itibaren sık iğnenin içine battım ve yan parçada ilk sık iğnenin içine duran boşluğa batıp ilmeğimi buradan çıkarttım. Şimdi örerken de kısa iplerimi içeride bırakacağım ve ilk burada sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi hemen yanındaki boşluğa geçtim ve yan parçadaki bir sonraki boşluğa batıp tekrar buraya sık iğne yaptım. Şimdi hemen yanındaki boşluğa geçtim ve yan parçada bir sonraki boşluğa batıp örerken bakın tığın üzerine alıyorum kısa iplerimi ve tekrar sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde başlangıcımı yaptım. Devam ediyoruz buradan. Tekrar buradaki yan parçanın köşe noktasına gelip daha sonra tabana doğru döneceğiz ve tekrar diğer tarafa doğru bakın tekrar buradan devam edip birleştirme yapmaya devam edeceğiz ve tekrar buradaki kenar noktasına kadar birleştirmemizi tamamlayalım. Diğer parçada yaptığımızın birebir aynısını bu parçada birleştirmemizi tamamlayalım. İkinci parçamın da birleştirmesini tamamladım. Bakın bu şekilde görünüşü. Parçanın taban kısmı da bu şekilde birleştirdiğiniz zaman düzgün bir görüntü oluyor. Yukarı kadar çantanın ağız kısmına kadar burada birleştirmemi tamamladım. Şimdi burada hiç ipimizi kopartmadan çantanın ağız kısmına biraz sık iğne gideceğiz. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. İpimizi kopartmadan direkt çantanın ağız kısmına doğru döneceğim. Şimdi köşeye burada en son birleştirmemi tamamladım ve burada bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sonraki yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar sık iğne. Boşluklara birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi bir tane daha burada boşluk var. 5. sık iğnemi yaptım. Şimdi burada yıldız modeline geldim. Yine aynı burada yaptığımızın aynısını uygulayacağız. Şimdi üstteki 2 tane ipi aldım. Arasına batıp 1 ve tekrar yine aynı boşluğa 2. sık iğnemi yaptım. Şimdi buradaki geniş boşluğa batacağım. Buraya da bir sık iğne. Tekrar yıldızın üstteki duran bakın 2 tane ipin arasına battım. Tekrar buraya 1 ve 2. Şimdi hemen yanındaki büyük geniş boşluğa buraya bir sık iğne. Tekrar bakın burada bizim sık iğne yaptığımız yere geldim. Kenardaki boşluklara birer tane de buraya tekrar sık iğne yapacağım. 1 2 3 ve 4. 4 sıra burada sık iğne olduğu için 4 tane burada sık iğne yapmış oldum. Tekrar yıldıza geldim. Yıldızın arasına batıp buraya 1 2 tane sık iğne. Şimdi büyük geniş boşluğa geldim. Buraya bir tane. Tekrar yıldıza geldim. Yıldızın da arasına batıp 1 2 tane sık iğne. Tekrar burada geniş boşluğa geldim. Buraya bir tane ve şimdi burada 4 tane sıra sık iğnemiz var. Bunların da kenarındaki boşluklara birer tane yapacağım. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde devam edeceğiz. Buradaki yıldıza 2 tane, büyük geniş boşluğa bir tane, tekrar yıldıza 2 tane, buradaki geniş boşluğa bir tane ve tekrar 4 sıra burada sık iğne olduğu için 4 tane yan yana sık iğne yapacağız. Bu şekilde ilerleyelim ve tekrar buradaki köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Şimdi birleştirme yerine de bir tane buraya batacağım. Birleştirme yerine bir sık iğne. Şimdi diğer tarafa doğru tekrar devam edeceğim. Hemen bakın ilk sırada bizim burada 4 sıra sık iğnemiz var. Birinci boşluğa buraya ilk sık iğnemi yaptım. 1 örerken de kısa ipimi tekrar tığın üzerine alıyorum. 2 3
ve bir sonraki boşluk ve 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi yıldızın üzerine geldim. Bakın burada bir tane yıldızın üzerinde bir boşluk var. Buraya bir tane. Şimdi tekrar bakın buradaki bizim fıstığa geldik. Buranın arasına batıp 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Ortadaki büyük geniş boşluğun içine buraya bir tane. Tekrar bakın fıstığın arasına batıp buraya da 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Bakın yıldızın üzerinde bu şekilde yaptık. Buradaki boşluğa bir tane, yıldızın içine 2, geniş boşluğa 1 ve 2 tane yaptım. Şimdi tekrar burada yine 4 tane sık iğne olacak. Yine burada bir tane, 2, 1, 2 şekilde devam edeceğiz. Burada gösterdiğim gibi aynı şekilde ilerleyeceğiz. Köşeye geldiğimiz zaman yine birleştirme yerinde bir tane sık iğne ve buradaki yaptığımızın aynısını bu tarafta da uygulayacağız ve sıra sonuna kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi burada hiç ilmek kaydırma yapmadan çantanın ağız kısmına döne döne sık iğne gideceğiz biraz. Şimdi burada en son boşluğa battım ve ilk yaptığım sıranın başındaki sık iğnenin içine batıp buraya ilmek kaydırma yapmadan direkt sık iğne yaptım. Şimdi bu yaptığım sık iğnenin alt tarafına başlangıç noktam belli olması için işaretleyici taktım. Daha sonra çantanın ağız kısmında biraz sık iğne gittiğimiz zaman bunun tam başlangıç noktanın hizasında bitireceğiz. Bitişimizi de o noktada yapacağız. Devam ediyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp tekrar sık iğne. Artık bundan sonrası kolay. Her sık iğne boşluğuna birer defa batıp ilerleyeceğiz. Bu şekilde sık iğneleri yapmaya devam edelim. Her sık iğnenin içine birer tane batacağız. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman yine aynı şekilde devam edeceğim. Sırası gelen boşluklara tekrar sık iğne yapacağız. Döne döne devam edeceğiz. Burada en son sizlere en son ne kadar sık iğne gittiğimin bilgisini paylaşacağım. Sıramı tamamladım. Burada ben toplamda 5 sıra sık iğne gittim. İsterseniz daha da artırabilirsiniz. Şimdi burada sık iğne gittikten sonra bir sırada ağız kısmına ilmek kaydırma yapacağım. En son burada başlangıç noktanın hizasında sık iğnemi bitirdim. Hemen yanındaki boşluktan itibaren çıkarttığım ilmeği diğer ilmekten çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmek çıkartıp diğer ilmekten kaydırdım. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak birer tane ilmek kaydırma yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Tüm çevresini dolanıp tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada en son sık iğnede ilmek kaydırma yaptım. Ben burada ipimi koparttım. Şimdi ipimi çıkartıp burada birleştirmesini yapacağım. Burada ilk yaptığım ilmek kaydırmayı atlıyorum ve bir sonraki ilmek kaydırmanın içine bu şekilde tığımı batıp ipi çantanın iç kısmına aldım ve şimdi son yaptığım ilmek kaydırmanın da arka tek kanadına batıp tekrar bu ipi çantanın iç kısmına almış olacağım. Bakın bu şekilde birleştirmesini yaptım. Şimdi bu kısa ipimizi çantanın iç kısmında aralarda yürütüp saklayalım. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Şimdi çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar kağıt kullandığımın bilgisini vereceğim. Çantanın ölçüsünü vermeden önce ben burada çantanın kulpunu diktim ve bunun nasıl dikildiğini sizlerle paylaşacağım. Ben taba rengi bir deri kulp kullandım. Burada yine aynı kulpun renginde kağıt iple çift kat olacak şekilde buradan diktim. Sağdan ve soldan 10 santim boşluk bıraktım. Tam ikinci yıldız modelinin tam kenar kısmına kadar getirdim. 10 santim ve sağdan ve soldan boşluk bırakmış oldum. Bu şekilde ayarlamamı yaptım.
Ve dediğim gibi katiple ben burayı diktim. İsterseniz elinizde mumlu ip varsa yine kulpun renginde mumlu ip kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde dikmiş oldum. Sizlere şimdi çantanın bitmiş halini ölçülerini de vereceğim. Çantanın eni 41 santim ve yükseklik tabana kadar ölçtüğüm zaman yükseklikte 38 santim ve derinlik 11 santimde derinlik oldu. Toplamda 350 gram kağıt kullandım. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çok şık güzel bir çanta oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.